Amerika'dan gelen 560 SEK arkadaşlar. Bana mı geldi bu araba? Hayır. Bu araba bana şöyle geldi. Cumartesi gecesi, ayın kaçıydı lan cumartesi? Bugün 23, Salı, 22, 21, 20. 20.08.2022 gece saat 01.47'de bir mesaja cevap verdim. Neredeyim? Ofisteyim hani. Bu saatte ofisteyim yalnız. Adam yazdı, ben yazdım falan derken yani WhatsApp'tan geliyor yani mesaj. Amerika Birleşik Devletleri bakıyorum. Allah Allah falan diyorum. Sonra işte yazışmanın sonucunda buraya konteynerle gelen bir arabadan bahsediyor. Kuzeninin arabasıymış. Onlar da Türk, Amerika'da ve Arizona'da otomotiv sektöründeler. Alım satım işleri yani. Neyse, döşemeleri yapılacak. Bir şekilde ellerinde bir veri de yok, bilgi de yok. Arabanın yapıldığı noktadaki gelişmelerle alakalı. Biz arabayı sana gönderelim, sen bir döşemelerini yap dediler. Tamam dedik. Sonuç, şimdi arabanın etrafına gezelim beraber. Arabanın eksikleri var ilk önce. Hem bu kamera kaydıyla da şey olsun. Araba az önce çekiciden indi ya kardeşim. O su vardı, bu su var. Çünkü başka servisten tamam gelen arabada genelde bir eksiklikler çıkma şansı var ya. Mesela gel abi bak bu kırık. Bu panjur da var ya namus meselesidir ha. Kırık. Tampon çıtaları yok. Tampon çıtaları yok. Aç abi topunu bakalım. Skiyi yok, memesi yok. Ay. Motor içine girilmemiş abi. Ay. Motor içinde çürük var mı başkan? Bak bakayım mesela şu arkalara. İstersen sana ışık verebilirim. Yok yok görüyorum abi. Kapının ışığı yetiyor. Ya şöyle ki Amerika'da da hani bizim burada şey olmaz dedi. Görüştüğüm araçla ilgili kişi. Nem olmadığından dolayı çürük olmaz dedi. Evet abi. Normalde biliyorsun 100 liradan şu an bizim topladığımız arabalardaki şu. Ya bunun şu arka akü altı lazım bana. Buralar evet nemden dolayı. Yağmur tutuyor ama. Mesela bak akü alt sacı paslı. Çürük değil. Paslı. Onun altını söküp bakmak. Tabii altından çıkarsa zaten sıkıyor. Kapı altlarına eğilip bakar mısın? Bu arabanın kapıları sökülmemiş mesela. Bu arada boyayı da güzel yapmışlar. Ben beğendim. Uğur Ustam biraz dalga gördü ama. Dalga var. Dalgasız. Abi. Efendim? Orijinal mumu duruyor. Vallahi. Vallahi. Helal olsun. İşlerine girmemişler zaten. Öteki tarafa bak. İşlerine girmemiş. Evet. O kadar bir şey sökülmemiş. Araba 76.000 milde. Arka kapıya da baksana. Arka kapıya da bakalım. Yok abi. Mumlar üzerinde. Hala. Vallahi değil. Bagaj içinde ben gördüm ama. Şu işlerine baktın mı? Hiç ellenmemiş abi. Altın pütür olay yapmamışlar. Altını korumaya almamışlar. Ben şimdi telefonla eğildim baktım şurada bir çürük var mesela. Yani şöyle ki çürük var diyorum arkadaşlarım. Getir abi ekranı çekebiliyor musun? Pas kusmuş. Bak. Pas kusmuş. Çürük pas. Yarın paslanacak yani. Tabii canım. Şimdi neye geliyoruz dönüp dolaşıp? Bu arabaları bilen insanlar bu arabaların neresinde ne varı kontrol edebiliyorlar. Dünyada benzin en şeysi budur. Koyuyorlar, indiriyorlar. Hayır yani biz de arabayı ileri alıyoruz, geri alıyoruz falan yapıyoruz, falan yapıyoruz. Bunlar müzik sistemi falan düşünmüşler. Paspaslardaki detayı gördün mü abi? 560 sek. İç döşemesi biraz hırpani. Ama camları sökülüyormuş yani. Üstüne niye kilitlettin oğlum böyle? Ana götüreceksin sana. Gel. Yok arabanın kendisine götürelim. Serkan gel. Geldim. Ama bak şurada bir şeylik yok mu başka? Yani bir koruma altına alınmamalı mı orada? Şu Tabii tapayı illa. çıkart bakayım tapayı. Çıkartma lazım değil. Çıkartma. Hiç sökülmemiş. O da sıcaktan dolayı. Bak arabanın çürüyor mumu bu. duruyor daha ha. Yani araba da Evet. çok temiz araba. Bak şu en çok çürüyen yerleri görüyor musun abi? Dağılmasıyla doğru. Mum öyle duruyor öyle.
Evet. Üstünde biraz sanki bir şey var mı? Ben de yani pas var gibi görüyorum ama gerçi mum da olabilir. Mum abi. Şu bak. Mum. Peki şunun altında var bir şey. Kaldır bakayım. İstetme. Pardon müdür bey. Müdür bey. Şikayetim var. Dur. Çok güzel. Bırak. Ama şöyle bir şey yapalım şimdi. Şu eksikleri gedikleri muhabbetine bir bakın. Bir tane lastik çıktı işte içinden, nedir bilmiyorum. Araba tabii tamam geldiği için, yani %95 tamamlanmış geldiği için %5'lik kısmındaki eksiğe bir bakın. Biz bu arabanın döşemesini sökeceğiz. Döşemesini yapacağız. Terledim mi? Çok. Alnımın teri belli oluyor mu? Belli oluyor. Alın teri var bu arada. Hatta şöyle yapayım mı? Klima takar mısınız şu ortalara? Bak, demin Sami abi bana şekil yapıyor terledim diye. Ben de terliyorum. Şişmansın da ondan terliyorsun. Kim o abi? Aynen öyle. Şimdi başkan, bu arabanın eksiklerini, gediklerini belirleyelim. Döşemelerini sökelim. Döşemeleri gönderelim. Harici bizim müdahale etmemiz gereken fazla bir şey yok. Şu sağında birkaç dalga gördüm ben. O kadar kusur kadı kızında da olur. Bunlar çürütüyor. Onlar ne ya? Çürütüyor suyu. Peki bunun tampon şeyi tutalım nerede baba? Sadece şey görünüyor. Bunu ben söktüm şimdi. 2 tane sis. İşte ne var başka? Bir bakın bana eksiklerini yazın arabanın. Şunlar eksikleri, mesela tamponlar boyanması lazım. Doğru mu? Evet abi öyle olmaz. Boş. O ne? Çalak bilmiyorum. Şey var. Klips. Klips değil ya. Bak far şeyleri de orada. Yok yok. Şöyle bir... Araya girip gideceğim. Bir şey söyleyeyim. Tamam buyur abi. Abi, restorasyon sıfatlı bir arabanın stoplarına bakar mısınız? Dediler ki bunları değiştirelim dediler. Dedim ben hallederim onları, değiştirmeye gerek yok. Bunları halledeceğiz orada. Bunları sökün. Farları da bakayım mı farlara? Aynen, farlar da işlem görecek. Abi şimdi ben yazayım mı lazım olan parçaları? Sen bunun yani eksik, şu arabanın üzerindeki eksik olan parçalarımız neyse yaz abi. Tamam abi şimdi yazıyorum. Yaz, sahibine at. Ha! Şu kapının içine keçeyle mi kapatacaksın? Keçe abi. Peki. Bu işi çok güzel yapan arkadaşlarımız var. Mesela bu boyacı ustası çok iyi boyamış. Ben boyasından çok hoşnut oldum. Meslektaşımı kutluyorum. Ki bu arabaları her baba yiğidin harcı değildir boyamak. Geçmişinde bilmiyorum, hani dalgası, vırtısı, zırtısı var mıydı ama birkaç parça hatası var. Siyah arabada da hata kalır. Fabrikasyon yapamaz. Güzel boyamış, eline sağlık. Karterimiz delik. Delik değil pardon, ezik. Bundan sebep şu anda içeride bir tane araba var mı? Var. 45-50 liraları buluyor mu mevzu? Buluyor. Hadi o dizel piyasa arabası. Bu araba ne? B8. Neyi bulur bu? Çarpı 3. Allah büyük. İkincisi burada yağ kaçakları var Erol. Yağ kaçaklarını kontrol edin. Yağ kaçaklarına bakalım. Ön takım kontrollerini yapıyorsunuz. Bir. Erol der ki, Serkan, bunun de şu egzozu, gel şimdi arkama doğru kanki. Bak bu egzozu buradan geçirmişler, götürmüşler diyor. Normal şartlarda bu şuradan böyle devam etmesi lazım. Evet. Yani bu araba V8 ya kardeşim, iki taraftan da şey var, motoru 2 tane say. O zaman bu araba, bak şu kanal boş, bu araba o zaman şeyden de düşüyor. Buradan birleştirdiği için, yani doğru dışarıya basınç yapamadığından yürümez ki bu araba sağlıklı. Sistemciyi yere almış olabilirler abi. Abi, burada bak, buradan alttan yürütüp buraya almışlar ya bunu. Bu eski bir işlem. Bu Amerika'da yapılmış. Mevzu belli. Evet. Şimdi bu araba Avrupa spek, Amerika'ya ithal olmuş sonradan. Acaba Amerika'da böyle bir yasal zorunluluk mu var? Hani Amerika'daki arabalar kısılır ya. Güçten kısılması lazım. Öyle bir muhabbetim var, başka bir muhabbetim var. Ben bunu sahibine soracağım. El fren telleri bilmem neleri. Bu arabanın arka dingiliymiş mi başka? Yenilmiş sanki abi. Takozlar falan değişmiş. Takozlar yeni mi? Köşele falan baksana. Bak. Köşele değil. Çürükler var abi, bakar mısın? Egzoz kaldı çürük abi. Egzoz çürük. Egzoz sistemi aslında lan, buna şey mi yapsak? Egzoz sistemi tam Buna şeyli egzoz mu yapsak? Neyle egzoz? Alüminyum. Ne abi gösterelim bunda? takozlar falan komple değişmiş. Takozlar yine. Arabanın kalçası aşağı inmiş çıkmış mı yani? Çürümüş sarımız yok mu başkanım şimdi? Yok abi bir şey yok. Hiç mi yok? Maşallah. Bekle daha şey yapmadım.
Bunu çıkarttım, şimdi oraya geliyorum, yalnız oraya geri alacağız. Kornaya kim basıyor? Ne taşlıyorsun? Ha tamam. Boncuk gibi araba usta be. Boncuk boncuk. Vallahi boncuk, billahi boncuk. Evet kardeşim. Şimdi şunu sökmüş müyüz? Sökük mü? Değil. No. Takım olarak çek abi, takım olarak. Konsülü bile göndermeniz lazım. Torpido komple çekiliyor. Tamam işte konsül Ve de. genç usta birazdan müracaat edecek buraya. Hacı? Bu boşta mı? İlginç. Vay! Usta bak eski, araba eski ya. Oo yavaş. Tamam bunlar parça parça. Ha burada o. Şöyle bir şey yapalım. Yarın gideriz demeci. Nerede var araba? Konuşalım. Amerika'dan gelen arkadaşımızın koltuklarını söküldükten sonra torpidosunun da inme işlemi devam etmektedir. Camı açım. Acım. Ya Serkan benim o yeşil Amerika ile görüştüğüm özel yeşil telefonumu getirir misin? Lan eski arabanın da içini sökmek bela ama arabanın içi hala cincik gibi lan, yeni gibi. Ha? Evet. Değil mi? Çok ilginç değil mi? Gelsene seçkin gibi, gel gel. Arabayı güzel saklamışlar Recep abi. Bakar mısın içine? Sanki daha işte 3 ay evvel fabrikadan çıkmış gibi. Stres yaptı bak telefon çalıyor. Stres yaptı, telefon çalıyor. Abi Amerika'dan araba alınır. Var ya öyle hani Almanya'dan Ankara arabası diye bir hani nem yok, şey yok, eski sistemde çürüyordu arabalar. Demek ki Arizona arabası da Amerika'nın Ankara'sı oluyor. Arizona'dan mı geldi? Arizona. Teşekkür ederim. Bu Arizona'dan gelmemiş hacım. Arizona'da çürük yok. Tamam. Sekte çürük çıkmadı. Sen videoları birleştirirken göreceksin hacım. Bu orijinal hali mi bu arabanın? Orijinal baksana, barok jantı falan yani araba. Ben videoyu çekerim şöyle. Ama eski arabanın bir şeylerini sökerken hacım elinde kalma ihtimali çok yüksek. Hani o da dikkatli davranılması gereken bir ortam. Sağ olsun bizim ustamız
3 tane söker, hiç tane kırmaz. Allah razı olsun. Genelde kıranlara denk gelmiştik. Arkamdan Allah razı olsun. Haberin olsun. Ben sana teşekkür ederim. Ver Erol'a 2 dakikada 3'e bölsün mesela. Ha? Laf atmadan dolmayacak. Bu arabaya yalıtım yapmışlar mı? Kapı içlerinde yalıtım var mı? Yalıtım malzemesi yok. Ulan acaba o kadar sökmüşken yalıtım mı yapsak bu arabaya? Ben konuşayım. Acaba araba tank zaten ya. Tank olacak. Bak görüyor musun aradaki renk farkını? Bu halıları boyaya verebilirim ha. Bu kadar sökmüş ki. Tabii. Çok iyi ya. Abi şu şeyler ne? Onlar ne be? Hangisi? Şunlar. Havalandırmalar mı? Bu havalandırma şeyler, açık kapatıyor şeyler var ya. O Ha yön veren. Havalı Şey. açık kapatıyor, evet. Ha. Serkan gördün mü bunun içine? Şey yön veriyor. Oğlum sıfır gibi lan. Abi herhalde şu şey dedikleri muhabbet ya. Amerika'daki nem olmama muhabbeti. Serkan bunun halılarını bir yıkatalım kanki. Boyatalım. Olur abi. Yıkatalım ondan sonra boyatalım. Bak kapıların koltuğun altına kalan renk farkına bak. Böyle yapalım. Abi araba o kadar orijinal ki daha kitapçıkta duruyor. Ah vallahi billahi. İlk sahibinden rahmetli Jennifer abladan aldık. Evet. Mallar yerde. Disklerin durumları falan nasıl, frenler Erol? Onlar yeni değişmiş abi. Bunlar yeni değişmiş. Hala. Bunda benzin kaçağı bir şeysi var mı? Onlar da yeni değişmiş. Tamam. Şeyler, yani ön takım, arka takım yeni değişmiş. Sadece radyatörde o şeyde, alt kartelde, motor kartelinde ezik var. Onu söyleyeceğiz. Motor evet. Onu sileceğiz. Şimdi Altına kötür. abi bu şeyleri kötü durumda. Zımbırtılar kötü durumda. Bu akseri bir sök, revizyona gönderelim bir. Tamam mı? Ondan sonra şimdi bunları statik boyaya gönderelim dedik de kanki. Bu sefer de bütün o arabanın kauçuk malzemeleri yanar. Yani kumlamaya gönderelim biz bunları alalım burada bir güzel temiz yıkayalım baba. Basınçlı suyla. Ondan sonra güzel kurutalım. Sonra bir telleyelim bunu. O vız makineyle. Ondan sonra güzel bir Zami Ustam boyasın. Zaten şu egzozu bir halledeceğiz. Egzozu da. Abi egzozu zaten oradan her yıl alt taraftan da şu buraya ek yapmışlar ama Aynı şekilde yeni baştan egzoz yaptıracağız. buraya ek yapmışlar. Arayı kapatmışlar komple. İşte bilmiyorum. Bir hal çaresine Arka bakacağız. taraf zaten çürük. Susturucuları sağlam mıdır? Yok abi susturucular da patlak. O zaman orijinal susturucu bulmamız lazım. Susturucular patlak. Tamam. Hem o taraf hem ön taraf. Tamam. Ondan sonra altını güzel bir... Tabii Amerika'dan geldiği için bu arabayı biz kullanamıyoruz. Kullanamadığımız için ne yapıyoruz? Yıkamaya götüremedik mesela. Evet. Altını burada solüsyonla abi bir temizleyelim. Tamam mı? Ondan sonra güzel bir telleyelim. Abi kulakları fazla ikisini değiştirmişler. Bir bakım görmüş. Şunları abi indirin aşağıya falan. Tamam mı? Şurada bir yara var lan, bu ne? Altını mı vurmuşlar? Burası açılmış sanki bir şeyle kesmişler gibi oluyor. O bir altı vurmuş gibi sanki. Altı vurmuş abi evet. Burası ezilmiş. Tamam. Bunun altını güzel bir temizleyelim. Temizledikten sonra güzel arabayı bantlayıp böyle bomboy diyorum. Bomboy nasıl bir kelime ya? Komple bir ne yapalım abi? Pütürleyelim. Tamam mı? Hatta şu alt kısımlar var ya, şuralar buralar. Kollar değişmiş ya abi. Bu kollar değişmiş. Tamam. Yeni değişmiş. Direksiyon zaten revizyon görmüş. Tamam. Ama hala yağ var babacığım orada sanki. Bunlar boya abi. Boya mı? Tamam. Yani sizden şunu istiyorum. İnce işçilik isteyip kanki buraları mesela eski kollar var ya, şunlar var ya. Bunları üstüne telleyelim abi. Tamam. Güzel bak, şeyler de yine Saks marka, güzel. Hem de Türkiye'de yapılmış anladığım kadarıyla. Şöyle sprey boyayla şuraları geçelim. Aynen, o kulakları düzeltelim. Oraları da bir boyayalım. Başka. Aslında şeyi buraya uzatabilir misiniz? Akşam çok mu ıslatırız sağa sola?
Bunu bir şeyin üstüne oturtup yıkamanın oraya götürebilir miyiz? Abi orada yani götürsek bile altını güzel yıkayamayız ki. Anca buraya dediğin gibi buraya getirip Buraya komple arabaları kadar gelir. yapacağız. Buraya kadar gelir. Fazla ama etrafa bulaşmadan buraları şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bizim Serkan yapıyordu zamanında manyak. Yaparız abi. Ondan sonra dükkanı temizliyordu. Peki abi bir şey soracağım. Ben şurada şey gördüm. Şurada vidalar gördüm. Bunlar ne? Abi daha önceden burada içeriden vida atmışlar. İçeriden vida atmışlar. Buraya bir şey vida. Şu kapak takılmamış zaten şeyler vardı burada. Bu ne kapağıdır? Say takılıyor. Ne takılıyor? Yani geçme şu şekil tapalar var abi. Tamam yok yani. Burada bir şey vardı. Yeni mi söküldü bu? Yok yine söktüm ben. Ha sen söktün. Ularını evet. Ularını ben yine söktüm. Şu o zaman şeylere bir bakın. Nedir bunlar abi? Ne var da? Bunlar bir şey mi geliyor bunlara? Yok. Bunlar ne? Gelir bularını ben söktüm. Bular kablo'nun şeyleri geliyor. Ha kablo kanallarını yapmışlar onlara. Kablo tutma yerleri. O zaman orijinal mi onlar yani? Evet içeriden geliyor. Tamam orijinal içeriden geliyor. Kavisleri vardır ondan ufak ufak. Tamam. Çürük çelik hiç yok değil mi lan bunlar? Yok abi. Çok ilginç ya. Arizona ya ondan herhalde. Sıcak yer. Çöl lan çöl araba kirlenmiyor orada. Yıkama açsan aç kalırsın orada yani. Yok. Bu arabanın mı? Boya hazırlıyoruz.
arkadaşlar Amerika'dan gelen sek kasa Mercedes'in yine Amerika'dan gelen parçaları 3 adet nikelaj parçası öyle gözüküyor. Bakalım şimdi bunları açacağız. Fazla zarar vermeden bakalım neler göndermişler. Evet, birinci parçamız bu. Herhangi bir kırığı var mı ona bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Değil mi dostum? Sen de görebiliyorsun. Yok abi. Yok, iyice. Tamam. Böyle alalım. Şu vida yerlerini de al. Bakalım. Tamam. Bundan ilgili sıkıntı yok. Sapasağlam yanlış. Diğer parçamıza bakalım. Umarım bu da öbürü gibidir. Bu da boydan boya diğer nikelaj parçamız. Şurası çürümüş sanki biraz. Ya da çamur mu? Çamur. Ya leke. Tamam, herhangi bir şey ön tarafta gözükmüyor şu an için. Bakalım. Evet. Bu da gayet güzel. Vida yerlerine bakalım. Bağlantı yerleri var. Bağlantı yeri vidaları tamam. Sorunsuz. Evet, bu da sorunsuz. İkinci parçamız dolu. İkinci parçamızı da açalım. Evet, şöyle baştan bakalım. Tamam, bağlantı yerleri, çamurlar var, lekeler var. Bağlantı yer parçamız var, vidasıyla beraber. Ön tarafta herhangi bir bükülme, ezilme yok. Uç taraflarda da sıkıntı yok. Bağlantı yerlerine bakalım, vida yerleri. Aks takıyorum, aks. Altın topluyoruz. Boyunu yaptık. Şimdi topluyoruz. Aks televizyona gitti. Körükler değişti. Yamu. Evet. Araç düzelince düzlenecek. Kolay gelsin usta. Sağ olasın Ömer'cim. Bunlar fren rekorları ve benzin rekoru. Biri gidiş biri geliş. Şu ikisi de fren rekoru. Zamanla yağdan dolayı o kadar kötü bir hal almış ki şimdi onları zımparayla alıyorum. Güzel bir tinerle temizleyeceğim. Ardından altına uygun bir oyayla pırıl pırıl İnşallah çıkartacağız. Görüyorsun ne kadar fark ediyor. Evet. Temizledikçe. Bakır rengi gibi. Alttaki, evet. Alttaki zaten bu bakır. Benzin olsun. Alttaki temiz orijinal dekorlar ortaya çıkıyor, görüyorsunuz. Bu kadar çok zamanla yağlanmış, pis kaplamış bu bakın. Haliyle de normal 30 küsur yaşlarında var. Pırıl pırıl. Şimdi bu bizim Sek'in halıları. Biz bunu kuaföre gönderdik, yıkattık, temizlettik birkaç kat. Şöyle özel bir ilaç ile. Vay be. Tabii ne yapıyoruz? Sevgili ustam benim sesimi de
Gösterme diyor, çekme. Benim malzememi de gösterme. Fırçayı gösterebilirsin diyor. Evet. Fırça tek başına iş görüyor mu Ercü abi? Alıcı Ercü abi. Tamam, müthiş. Ha? Bunun formülünü baksana su şaşalarına koymuş getirmiş, onun da fotoğrafını aldık. Tomuz neyle kanar acaba? Bir bisküven versem. Değil diyor bir bisküven. gibi gözükmüyor. Ustaya bakıyorum yok. Kalmadı. Kedi mi o? Şimdi bu Arizona'dan gelen araba, oranın da maalesef güneşi biraz yoruyor. Tabi bilmeyenler olabilir aranızda arkadaşlar. Ben de daha yeni öğrendim. Arabada çürük çıkmadı. Ustacığım böyle geyik yapıyorum yanında ama kızmıyorsun değil mi? Yok canım. Genelde bu tip işleri yapan adamlar ters adam olur ya. Yanlış yapmam. Oradan anlarız. Kapıları kapatma, dışarı çıkacak olur. Tabii şimdi bu şey kısımlarını, böyle çok solmuş kısımlarını böyle renklendiriyor. Ondan sonra tabancayla tümüne girecek. Sadece fikir amaçlı görsel. Evet. Yani bunun uygulaması normal şartlarda böyle değil. Ufak bir yeri yapıyoruz. Kedi nerede ya? Kedi gelip bunların üstüne yatmasın bu herifler sonra. Eyvah eyvah. Sen bir soru musun? Eyvah. Ercüment abi kolay gelsin. Teşekkürler. İşlemimiz nedir acaba? Bugün Amerika'dan gelen aracımıza ısı ve ses yalıtımı yapacağız. Malzemesi hazır. İçine temizliğini yapıyorum. Hatta pislik kalmasın diye. Görüyorsun ufak ufak. Eski izolasyonlardan kalan pislikler. Güzelce bir temizleyelim de düzgün olsun. Uğur Bey aracınızı yani. Adem Bey. Hadi gel. Abi elini çeker misin lan? Elini çek. Eline sağlık. Sağ ol abim benim. Sunroof düğmemiz yoktu ama nasıl hallettin? Sunroof'u açtın. Abi manuel açtık onu arkadan. Arka tarafta Motoru var bu mı? tarafta, evet. Öyle mi? İç kısımda. Onu manuel olarak açtık abi. Sonra sacımızı geri alarak bağlantılarını söktük. Sunroof motorumuz burada abi. İç yuvada. Burada içeride. Köşede. Buradan manuel açabiliyoruz onu. Açma yuvası yeri var. O şekilde açtık manuel. Sunroofumuzu söktük. Takarken tabii ki elektrik vereceğiz. Kontrollerini yapıp öyle toplayacağız onu. Genel bakımlarını yaparak düzgün bir şekilde çalışır halde dört dörtlük ayarlarını yapacağız. Ondan sonra da Amerika'ya yolculuk. aynen vatanına yollayacağız inşallah. Amerika'dan gelen setimize işlem devam ediyor. Arkadaşlar bakın daha önce bir tampon boyanmış. Çoğu yeri atmış. Çok kötü gözüküyor. Burak Bey'in dediği gibi ayrıntılar çok önemli. Bu bizim için ciddi bir ayrıntı. Bunu böyle bırakıp tampon takmak olmaz. Şimdi bunun bütün boyasını kazıyacağım. Orijinal rengi neyse siyah ya da boyasız bir şekilde onu bir araştıracağız. Ona göre tamponu takacağız.
Kolay gelsin Bilgen Usta. Sağ olasın. Selamımızı çakıyoruz. Oo Ercüment abi kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum? Amerika'dan gelen Mercedes'imizin sis farlarından sıfır gibi yaptık. Görüyorsun. Bir yerde burada. Abi bunun tampon sökülüp takılması gerekiyor mu peki bir daha? Gerek yok. Takmak için. Ha, tabii tamponu söktük tekrar. Şimdi takacağız. Bağlantı demirlerini takıyorum. Görüyorsun sıfır. Bunun eski videolar da var. Oradan görebilirsin ne kadar berbat bir haldeydi. Neredeyse sıfır yaptık, camlarda dahil. Ha, tamponu indirmişsiniz abi zaten. Evet, tamponu indirdik. Şöyle biraz daha yakından çek. Evet abi sıfır gibi. Evet, boyama işlemi yapılmış. Evet, şimdi takacağız bunları. Hava filtremizin kutusu çok berbat durumda. Daha yakından gösterelim. Şimdi bunu özel ilaçlarımızla parlatacağız. Parçamızı yeniledik.
Ercüment Usta kolay gelsin. Son işlemleri yapıyoruz. Arka bagaj yalıtımı. Arkadaşlar bir efsaneyi daha izlediniz mi? İzlediniz. Peki bu efsanenin yapılış sürecindeki bizim yaşadıklarımız normal bir şey miydi? Hayır. Niye? Bir, çok ince detayları olan bir arabayı sökmek, takmak, uğraşmak ve tekrar bir araya getirirken de kusursuz operasyon yapmaya çalışmak zor iş. Zor mu Serkan? Oldukça zor. Niye oldukça zor? Çünkü her işi detayına kadar takip etmek kadar. En ince ayrıntısında kusursuzluk aramak zorundasınız. En ince ayrıntıyı kusursuz olarak yapmazsanız yaptığınız en güzel işin bile bir değeri yok. Gecenin bu saatinde biz bu arabayı bitirdik. Detaylarından sebep gecenin bu saatindeyiz. Niye? Çünkü herkesin bir gözü var. Kimisi dünyaya sadece bakıyor, kimisi baktığı şeyleri görebiliyor. Umarım herkes detayları görüp kendine değer katar diye. Şimdi arkadaşlarım arabaya ne yaptık? Bu araba bir kere çok düzgün bir araba. Amerika'dan gelmiş zaten. Çürüğün çeyisi yok diyelim. Bu arabanın buraya geliş hikayesi şöyle. Hatırlatalım. Başka bir serviste geliyor, boyanıyor, mekanik işlemleri yapıyor falan. Bir şekilde süreçte bir tıkanıklık oluyor, iletişim kopukluğu, şu bu derken telefonum çaldı, araba geldi, öyle oldu, böyle oldu. Biz bu arabaya ne yaptık? Bir, biz bu arabanın içini komple yeniledik. Orijinal Napa deriyle mükemmele yakın kondisyonda yeniledik. İki, biz bu arabanın altına yeni yapılmış olmasına rağmen komple indirdik. Traversine kadar. Niye indirdik? Yani bizim bu arabanın altını koruma altına almamız lazım. Yılların vermiş olduğu eskime var. Bakın ne oldu? Arka aksarı revize ettirmek durumundaydık. Ettirdik.
Onun haricinde değişmiş olanları taktık, söktük, taktık. Altını güzel temizledik, pütürledik, boyadık vesaire. Yani arabayı alttan kaldırdıkları zaman da üstü gibi, altı da simsiyah şu anda. Arabanın jantlarını değiştirdik. Gösterebilecek misin kanki? Mesela jantlara yakın gir. Jantlar efsane. Sekiz buçuk, 9,5. AMG yazıyor üstünde. Başka ne yaptık baba? Arabanın farlarını söktük. Arabanın farlarının içini komple yeniledik. Güzel de oldu. Arabanın farlarını söktüğümüz zaman ne görelim? O alt taraflarda korozyonlar başlamış farın altında. Onları yaptık. Stoplarımızı da elimizden geldiğince temizledik. Arabanın sahibi çok titiz. Değiştirelim. Tamam değiştirelim de baba, orijinali yok ki zaten, sıfır. Yani bulamıyorsun. Denk gelecek, alacağız. Yani evet, orijinali var, sıfır. Bu arabadan hiçbir şekilde paradan kaçınılmadı. Hangi seçenek sunulduysa, en kalitelisi, en pahalısı neyse o seçildi. Ben kendimce fiyat fayda dengesi ilişkisi içerisinde çoğu zaman Mert Sarıcı'yı dinlemedim. Mert'i dinlemedim. Arabanın tavan döşemesini yaptık. Ya arabanın arkası çok cici duruyor. Ha? Baksana oğlum. Arabanın 3. stop lambası, Amerikan fren lambası diyelim ona da. Ne oldu? Bunlar çok güneşin altında dura dura ilk kez başımıza gelmiyor. Sökerken böyle tuz buz oluyor, gidiyor. Mal çöp oldu. Bir tane bulduk, zorlan aldık, taktık. O üstündeki şeydi. Neydi? Ne renkti baba? Arabanın iç döşemeleri rengiydi. Kahverengi. Ama her taraf aynı renk. İnsanın içi boğuluyor. Onu dedim siyah kalsın. Renk gelsin. Başka ne yaptık? Arabanın halılarını arkadaşlar boyadık ya. Yani buralarda çok önemli bir şey yok ama arabanın iç kısmı var ya, güneşin şeklinden zaten videonun başında da izliyorsunuz onları. Ne yaptık baba? Boyadık. Halı boyanır mı? Boyanıyor. Ben boyarım abi. Nereden bulacağım bunun orijinalini, sıfırını? Yapma olarak da bunların şeyi olmuyor. Arabanın 500 sek yazısı yok. 500 müydü, 560 mıydı? 500. 500. 600 sek yazısı yok. 600 sek yazısını burada bulamadık. Bulduk, çok pahalı. Amerika'da alıp takarlar diye düşündük. Türkiye'ye geldiği zaman vardı yoktu, inan ki bilmiyorum. Ama bana geldiği zaman yoktu. Arabanın esas bomba tarafı içi. Şimdi gel abi. BB Classics. Kim bunlar ya? Yeni çıktı ortaya. Hı? Yeşil de çok güzel durmuştu ama bu renk de güzelmiş. Bu daha şey böyle yumuşak puflu. Ondan dolayı biraz daha şey gözüküyor. Nakış olan yerler içeri batmış. Eksik düğmelerimiz vardı. Yapıldı. Kapı döşemelerimiz boyandı. Halıyı da şöyle gösterebilir miyim Serkan'cığım? Halılar boyandı. Halılar boyandı ya. Ay. Ondan sonra ne yaptık abi? Bütün iç ahşaplarını çok daha koyu, siyaha yakın bir renk istedik. Niye öyle bir şey istedik? Bir de Arizona'ya dedik ki güneşe dayanıklı olsun, çünkü bu araba çöl sıcaklığının altında kalacak. Bir tık daha farklı bir şekilde uygulama yapılarak daha uzun yıllar dayanmasını sağlamaya çalıştık. Anten, çalışan anten durduk yere tık gitti. Orijinal Hirschmann. Vardı çıkması, biz de taktık. Torpidoyu söktük. Çatlakları, patlakları vardı, yaptık. Kliması çalışmıyordu. Klimaya epey bir uğraştık. ABS'si devreye girmiyordu. Sensörlerini değiştirdik, ön sensörlerini. Ondan sonra pompasından bir lehim işi vardı, onu yaptık. ABS rölesini değiştirdik. Ya epey de iş yaptık aslına bakarsan. Yani çalışır yürür pozisyondaydı ama
çok incik boncuk işleri vardı. Yani şu an günlük kullanıma uygun hale gelen bu arabanın hazırlanma sürecini bir de bize sorun. Yani kolay olmuyor. Ama böyle oturup karşısına bakıyorsun ya Serkan. Senin hoşuna gitmedi mi? Çıkan sonuç güzel abi, yani mutlu ediyor beni. Ya Amerika'da yürüyecek bir araba İstanbul'da BB Otomobil'de BB Otomobil ekibi tarafından güzelleştirilmiş. Benim hoşuma gider. Motosikletleri fark edin diye plakalık takalım mı? Was? Artık bence yabancı dillerde de çıkarmak gerekiyor mu? Ha, bunu alt yazılı yapalım. Şimdi biz bu arabayı sabah 6.30'da yükleyeceğiz çekicimize. Götüreceğiz. Antrepoya teslim edeceğiz. Orada konteynere gidecek. Ondan sonra ne olacak baba? Memleketine geri dönecek. Memleketine geri dönerken bizi özleyecek mi? Yemin ederim özlemeyecek. Türkiye'de ne yapsın? Bu arabayı biz severek yaptık inşallah. Orada severek kullanırlar. Bir arabaya bu kadar para harcanır mı? İlk defa sorguladım arkadaşlarım. Telefon açtım özellikle, dedim ki ya bir şey soracağım. Bu araba kaç para ki orada buna bu kadar para harcıyoruz? Ne dedi adam biliyor musun? Abi ne gerekiyorsa yap dedi. Ben seviyorum arabamı ya. Satmayacağım ki dedi bunu. Ne kadarsa ne kadar. Zevk için olunca böyle oluyor abi. Zevk için ya bu şey araba otomobil sevgisi. Mesela bir yorum gelmişti bizim işte BB Klasik sayfasından arabada satmaya başladık ya. Orada mesela arabaların fiyatları 3 aşağı 5 yukarı belli. Astronomik rakam diyenler de var ama neye göre var? Bir arabanın restorasyon sürecinde ne kadar mal oluyor, ne oluyor? Restorasyonla normal toplamayı aynı zanneden arkadaşlar var. Ben burada artık bıktım, onlara bir şey anlatmayacağım. Haklılar deyip geçeceğim. Bir tanesi yazmış, işlerini güzel yapıyorlar, sağ ol, var ol. Ama bir araba parası kadar araba harcamak benim aklım basmıyor diyor. Arkadaşım, bugün genel giderlerin bir önceki seneye göre 2,5 katına çıktığı ülkede, bugün zanaatın kıymeti bilinmeye başladığı ama eskisi kadar da yüksek zanaatın olmadığı, herkesin ben ustayım dediği ama birçok kişinin de çırak olduğu bu memleketteki maaşların, işte boya malzemesinin falanından filanından, şuyundan buyundan, kirasından, elektriğinden falan bir oturup hesap yapma kabiliyeti olan herkese tavsiye ederim ki kendi ev genel giderlerini hesaplasınlar. Ya bu giderlerle yaşamaya ne gerek var kardeşim deyip de önlem alsınlar o zaman. Mesela değil mi? Yaşamasınlar. Niye giderler çok? Bu iş zevk işi. Zaruri bir periyodik bakım değil. Bu kaza yaptım da arabamı toparlatayım, bineyim işi de değil. Bu zevk işi. Zevkin veresiyesi de olmaz. Zevkin pahalısı olur, ucuzu olmaz. Sen bir şey diyecek misin Serkan? Yapımda geçen herkesin emeğine sağlık. Evet, yapımında aramızda olmayan ustalarımız var. Başlarken aramızda olup sonlandırdığımız zaman aramızda olmayan ustalarımız var. Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizle beraber bu eziyeti bir arabayı söken kimse takan da olmadı bu arada. Kesinlikle. Ama şey var, nasıl olsa ben yokum. Ya bilmiyorum, ben öyleydi. Videoları çekiyoruz falan filan ama orada gözüküyor neyse. Demem o ki benim daha çok sahada olmam lazım. Şeyi unuttuk. Arabanın tabanını, bagaj kenarlarını ve kapı, yani yan panelleri, arka kapının değil de arka çamurluğun iç kısmını biz komple yalıtım yaptık. Ben diyorum arabayı niye dışarıdan ses gelmiyor da hakikaten yalıtım var arabada. Hem de böyle hayvani bir nokta iz bırakmayacak kadar tabana yalıtım yaptık. Güzel de oldu. Güzel bir araba geçti oradan, ne geçti? Aynı araba mı az önceki? Yok, aynı değil. Evet. O zaman ne yapalım arkadaşlarım? Sizlerin yanında biz bu işte çekim işlerini yaparken çok doğal davranıyoruz çünkü rahat hissediyoruz. Çünkü biz neysek onu yansıtmaya çalışıyoruz. Çok kavga gürültüleri göstermiyoruz orada. Onlar da göstermez, ayıptır çünkü. O kadar da değil mi? Biraz da bizim özelliğimiz olsun. O bizim yatak odamız diyelim. Biz bu işleri yaparken zevk alıyoruz. Zevk almazsak zaten bu işleri yapacak zekaya sahip olamayız. Bu
bu işleri zevk almadan yapan zeka geri zekalıdır. Çünkü niye bu kadar eziyet çeksin ki? Çok mu para kazanıyoruz? Hayır. Biz kar amacı gözetmeden bir arabayı daha yani kar amacı gözetmeden tabii ki hilal-i ahmer değil ama arkadaşlar işin hakkını istemiyoruz. Çünkü cebimizden çıkarken bizi rahatsız edecek olan tutarı burada müşterimizden isteyemiyoruz, empati kuruyoruz. Bu beni de rahatsız ediyor diyorsanız buradan sonrası mezarlık, mezarcılar yapacak bir şey yok. Maliyetler bu. Yani x bin dolar ya da x bin euro diye başlatmıyoruz mevzuyu. X bin dolar, x bin euro muhabbetinin artı üzerine yedek parça ve dış işçilikler falanlar filanların tutarındaki fiyatları duyduğumuz zaman evet diyoruz ki para bu şekilde kazanılır. İlgili firmalar gerçek tüccar. Biz maalesef duygularımızla hareket eden hala daha amatör ticarethaneyiz. Bundan dolayı ki bizim elin acıdı değil mi? Çok uzun konuştum. Bizim burada tek zevk aldığımız güzel araba çıkartıp sahibine teslim ederken samimi olan insanlarınki, çünkü samimiyetsiz sahiplere de denk geldik. Böyle gerçek bir gülümseme artı samimi teşekkür. Biz de Allah bereket versin deyip aldığımız paranın hakkını vermiş olmanın gururuyla diyelim. Mutlu oluyoruz. Bugün itibariyle bu kaçıncı teslimatımız bilmiyorum ama her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Geliştirmeye devam edeceğiz. Amerika'ya ilk arabamız ya. Vay be. Aklıma gelir miydi? Gelmezdi. Amerika'ya ben araba yapacağım. 2, 3, 5, 10. Nasip etsin. Güzelmiş. Ama yorgunluğumuzu görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim size. Cesetten bir önce. Çınar garibim içeride uyuyor ofiste. Sabah. Baba eve ne zaman gideceğiz? Oğlum işimiz bitince gideceğiz. Sen uyu. Uyuyayım mı? Uyu. Üstünü falan tut çocuğum. Uyuttuk. Evet. Tabii ki başka mutlu olduğumuz noktalar da var. Bizi beğenip bu tarz işlere meraklı olan, hevesi olan, bu tarz işleri kendi bünyesinde amatörce yapmaya çalışan insanların dışarıdaki tecrübelerinden bir öncesinde bizi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü yapım şekli bir tane. İşte bizim Hıdır Usta var. Hıdır Usta işte bunun burasını bilmem ne yapıyor. Yok buraya yaslanırsan macun patlar. Hıdır Usta'm macunu iyi kurutsun, patlamaz. Hıdır Usta'm bir tık daha ince macun çeksin, iyi kurutsun. Bak özellikle söylüyorum. Yani kurutucusunu doğru düzgün kullansın. Gelişi güzel sıvamasın, çatlamaz arkadaşım darbe olmadığı müddetçe. Yani benim popomla buraya yaslanmam bu arabayı işte Hıdır Usta'nın dediği muhabbet bu değil. Hıdır Usta işini düzgün yapsaymış. Biz çok düzgün yapıyoruz. Yakını. Çok düzgün yapan zaten yok. Olamaz. Makine değiliz. Bizi izleyip kötü tecrübeler edinmeden evvel en azından size kendi işlerine gelen tecrübeyi aktarmak isteyen maalesef ki benim aynı işi yapan arkadaşlarım olacaktır, meslektaşlarım olacaktır. Ben diyorum yani affedersiniz teneke bağlayın gezin diyorum bazı noktalarda, bazı semtlerde ve bazı lüks semtlerde de aynı şekilde. Sanayi olarak bahsediyorum. Teneke çünkü ben zamanında çok bağladım. Bu arada maalesef ki deprem tecrübesi kaçıncı tecrübemiz ama kaçıncı acımız ve bu içimizde kalan kaçıncı uhde, kayıplar, çocuklar, evlat acısı, tarifi yok. Herkes duygulanmıştır. Ekran başından bile duygulandık. Ki oraya gidip gören arkadaşlarımız var. Psikolojisi yeten arkadaşlarımız gitti. Ben kendime güvenemedim. Benim akrabalarım var orada. Arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım vardı orada. Kayıplarımız oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Deprem öldürmez. Sivri zeka müteahhitler öldürür. O yüzden ülkemin başı sağ olsun. Herkes oturacağı evi iyi seçsin. Artık her şey bir sistem içerisinde olsun istiyoruz.
Bununla ne alakası var? Taziye mesajıdır. Onu da vermiş olalım buradan tekrar. Hepinizi seviyoruz. Bizi Instagram ve Facebook kanallarımızdan takip etmenizi talep eder. Abone değilseniz de YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ederiz.